Selam arkadaşlar, ben Proje ekibinden Alican. Kripto Kurdu YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Evet, bildiğiniz üzere binlerce Arbitrum airdrop'u kazandık sizlerle birlikte. Ülkeye milyonlarca dolar döviz girişini sağlayacağız diyebiliriz ama çalışmaya tam gaz devam ediyoruz. Bu videomuzda Layer 2 projesi olan ve çok ciddi yatırımlar alan Starknet'in mainnet'inde işlemler yapacağız. Ve Starknet airdrop'unda kullanacağız sizlerle birlikte. Şimdi sizlere güzel bilgiler vereceğim arkadaşlar. Öncelikle Stark Coin'a hazır bir şekilde duruyor gördüğünüz gibi. Ve token dağılıma baktığımızda, yani holders kısmına baktığımızda arkadaşlar şöyle bir dağılım görüyorsunuz. %72'lik bir kısım nerede arkadaşlar? Tek bir cüzdanda. Şimdi burada Etherscan'dan bakıyoruz. Bu Stark Coin arkadaşlar Ethereum'da basıldı ve köprülerle ne olacak? Starknet'e geçiş sağlayacak ve orada çalıştırılacak arkadaşlar. Şu gördüğünüz %70'lik kısım da arkadaşlar Starkware şirketine, yani Starknet'in sahip olduğu şirkete büyük bir kısmı dağıtılacak. Ve kalanında arkadaşlar Foundation kısmına dağıtılmasını bekliyoruz. Foundation kısmında da işte arkadaşlar teşvikler verilecek. Starkware kısmında da teşviklerin verilmesini bekliyoruz. Yani airdrop olma ihtimali çok çok yüksek. Çünkü Layer 2'lerin arkadaşlar olayı zaten bu airdropla kendilerinin çok güzel reklamını yapabiliyorlar. Eğer isterseniz de arkadaşlar bu makaleye gelip buradan token dağılımını inceleyebilirsiniz. Zaten bu ve kullanacağım bütün linkleri videonun hemen aşağısında arkadaşlar linkler bölümünden, açıklamalar kısmından bulabilirsiniz. Şimdi isterseniz arkadaşlar birlikte verilere bakalım. On-chain verilere bakalım. Starknet arkadaşlar Arbitrum airdrop'undan sonra inanılmaz bir hype yaşıyor ZK Sync ile beraber. Ve gördüğünüz gibi Arbitrum airdrop açıkladıktan sonra arkadaşlar neredeyse 8 kat fazla hem kullanıcı hem de transaction sayısına ulaşıyorlar arkadaşlar. Burada transaction sayıları çok az görünebilir. Şöyle bir sorun var arkadaşlar. Starknet ağı çok yavaş. Yani saniyede 0.1 işlem oluyor arkadaşlar. Yani 10 saniyede bir işlem kabul ediyor. O yüzden bazı airdrop avcılarını bu yorabilir. Vazgeçilebilir ama kripto kurdu takipçileri asla vazgeçmeyecek ve buradan da airdrop kazanacağız. Zaten bir yıl öncesinden Starknet videolarını yayınlamaya başlamıştık. Evet, veriler güzel aslında arkadaşlar. Burada yaban atılmayacak bir veri var. TP oranına bakmayın. Siz sabırlı insanlarsınız ve burada işlemler yapıp airdrop kovalayacağınıza inanıyorum arkadaşlar. Şimdi bir de DeFi'lama tarafına bakalım. Burada neler oluyormuş arkadaşlar. DeFi'lamada volume kısmına geliyorum. Şurada overview'e tıklıyorum. Ve burada arkadaşlar gördüğünüz gibi Starknet'i görüyorsunuz. Burada bir hacim söz konusu arkadaşlar. Yüksek bir hacim girişi olduğu için Starknet normalde sonlardaydı ama bakın en başlara kadar gelmiş. Hatta Arbitrum önüne bile geçmiş gördüğünüz üzere. Peki burada ne yapacağız? Hemen Starknet butonuna basacağız arkadaşlar. Burada 3 tane platformu görüyorsunuz. MySebeb'in zaten test setine katılmıştık. Kanalımızda videosu var. Hemen üstte bunu görebilirsiniz. Orada işlemler nasıl yapıldığını daha detaylı bir şekilde öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Ben burada MySebeb'ten swap ve pool işlemleri yapacağım. Aynı zamanda Jedi swap'i de kullanacağız arkadaşlar. 10K swap'i de kullanacağız. İsterseniz hadi başlayalım. Ama başlamadan önce ne yapacağız? Öncelikle Starknet'te bir cüzdanımızın olması gerekiyor. Eğer cüzdanınız yoksa hemen şuradaki videoya tıklayıp nasıl cüzdan kurulur ve köprü işlemleri nasıl yapılır bunu öğrenebilirsiniz. Köprüyü de şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Orbiter Finance'ı kullanabilirsiniz. Bunda token'ı yok. Bu da airdrop yapabilir. Burayı da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Eğer isterseniz de Starknet'in kendi köprüsü olan Starkgate'i kullanabilirsiniz. Ama Starkgate'in şöyle bir dezavantajı var arkadaşlar. Burada sadece Ethereum ağından Starknet'e geçiş yapabiliyorsunuz. Bu da biraz yüksek fee demek. Yüksek fee dedim. Sabah saatlerinde yaparsanız 3-5 dolar fee ödersiniz arkadaşlar. Akşam saatlerinde biraz daha fazla oluyor fee'ler. Yani demek istediğim şu arkadaşlar. Orbital Finance'da Polygon'la Starknet'e geçirirsiniz. Polygon üzerinden işlem ücreti yani fee'leri ödersiniz. Daha da düşük olur. İsterseniz Arbitrum'da zaten şu an paranız vardır. Arbitrum tarafında da arkadaşlar buraya geçiş yapabilirsiniz. Çok düşük komisyonlar bu köprü işlemlerini yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi köprü işlemini yaptık. Ben burada Argent X'i kullanıyorum. Size de bu cüzdanı tavsiye edebilirim. Bravos'u da tavsiye ediyorum bu arada. El alışkanlığım olduğu için ben burada ne yapacağım? Argent X'i kullanacağım. Evet, buraya belli bir miktar attım. Şimdi gelelim hemen DeFi'lama tarafına. Nereden başlayalım? MySwap'ten başlayalım. MySwap'e geliyoruz arkadaşlar. Hemen aşağı gidip web sitesine tıklıyoruz. Evet, anladım butonuna basıyorum. Cüzdanımı daha önce bağlamıştım. İsterseniz şöyle disconnect yapın. Size tekrardan göstereyim. Burada iki seçenek var. Bravos ya da Argent X. Ben Argent X'i tercih ediyorum. Ve işlemimi orada yapacağım. Cüzdanım bağlandı arkadaşlar. Şimdi swap yapmak için dönüştüreceğim token Ethereum olsun. Burada da arkadaşlar USDC olsun.
Şimdi ben burada küçük bir miktar swap işlemi yapacağım. Şu miktarda arkadaşlar Ethereum'u USDC'ye çevireceğim. Niye çeviriyoruz arkadaşlar? Burada pool'a likidite eklemek için arkadaşlar. Bunu 1-2 ay boyunca, hatta 2-3 ay boyunca arkadaşlar yapmanızı tavsiye ediyorum. Nasıl yapılır derseniz de şöyle. Buraya giriş sağladım. Aynı normal swap'ler gibi swap diyorum arkadaşlar. Cüzdanıma bir onay gelecek. Cüzdanıma onay geldi ve burada arkadaşlar ne olacak? Burada bir sizin 5-6 dakikanızı alacak. Çünkü TPS düşük. İşlem hızlı çok yavaş arkadaşlar. O yüzden sabırlı olmanızı tavsiye ediyorum. Ve işlemde olan emirlerinizde arkadaşlar, yani işlemlerinizde burada gördüğünüz gibi pending'de arkadaşlar. Buradan kontrol edebilirsiniz. Bu onaylandıktan sonra bu pending kısmı gidecektir buradan ve işlemimiz onaylanacaktır. Dediğim gibi biraz yavaş olduğu için sabırlı olmanızı tavsiye ediyorum. Ben daha öncesinde USDC almıştım. Hemen bu işlemi sizler için bekletmek istemiyorum. Pulse'da geldim. Pool'da arkadaşlar Ethereum'la ne yapacağım? USDC yapacağım. Çünkü ikisinden de bende var. Şimdi arkadaşlar burada bir 15 dolarlık USDC karşılığında 0.008 Ethereum'u ne yapacağım? Havuzda birleştireceğim ve likidite ekleyeceğim. Add liquidity diyorum arkadaşlar. Evet, cüzdanımdan onayladım. Ve gördüğünüz gibi pendikte 2 tane işlemim var arkadaşlar. Burada da bildirimini görebilirsiniz. Şöyle görebiliyorsunuz arkadaşlar. Evet, bu işlemi yaptım. Bu işlemi arkadaşlar tersini de yapacağız. Yani burada add liquidity'den sonra bir kısmını da çıkartacağız ki burada transaction sayılarımız yükselsin arkadaşlar. Şimdi bu işlemler olana kadar tabii bunu beklemeyeceğiz. Ne yapıyoruz? Diğer platformumuza geçiyoruz. Yediswap'e geliyoruz arkadaşlar. Yediswap'ten de ne yapıyoruz? Web sitesine tıklıyoruz. Buraya da cüzdanımızı bağlayacağız. Şu sağ üst köşede Connect Wallet diyoruz. Eğer siz burada Bravos kullanıyorsanız Bravos'u, Argent X kullanıyorsanız Argent X'i seçiyorsunuz ve cüzdanınızı bağlıyorsunuz arkadaşlar. Ben burada yine Ethereum'un bir miktarını şöyle 0.2 diyelim USDC'ye çevirmek istiyorum. Evet, karşılığında 36 USDC, 36 dolar alacakmışım. Swap diyorum arkadaşlar. Confirm swap diyorum. Bu işlem de biraz 10 dakika ya da 5 dakika sürebiliyor. Ama biz beklemiyoruz. Direkt başka bir protokole, başka bir platforma geçiyoruz ve orada işlemler yapıyoruz ki işimiz daha da hızlansın. Evet, gördüğünüz gibi buradaki işlemimizde pending'de toplam 3 tane işlem vardı. 3'ü de bekliyor arkadaşlar. Hala onaylanmadı. Ama önemli değil. Burada trade işlemini yapmıştık. Siz burada birkaç işlem daha yapmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Hemen pool'a geliyorum. Pool'a yine bir ne yapacağım? Likidite ekleyeceğim. Add liquidity diyorum arkadaşlar. Ethereum'la neyi birleştirmem gerekiyor? USDC'yi. Burada 3 dolarlık bir USDC karşılığında şu miktarda Ethereum'u birleştireceğim. Supply diyorum. Confirm supply diyorum ve cüzdanımdan onay vereceğim şimdi. Cüzdanımdan onayı verdim. Bu işlemde pending'de 2 tane işlem pending'de arkadaşlar. Bir tane işlemim gerçekleşti galiba. İlk yaptığımız işlem gerçekleşmiş olması gerekiyor. Çünkü toplamda 4 işlem vardı. 3 tane kalmış. Evet, buradan liquidity ekledik arkadaşlar. İşlem oranında burada zaten gözükecektir. Yediswap'te de bunu yaptık. Şimdi diğer volüm olan platformu sizlere göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi zaten arkadaşlar burada haftalık olarak ciddi bir şekilde hacim oranı artmış. TVL oranı da artıyor diyebiliriz. Çünkü herkes buraya akın ediyor arkadaşlar. Evet, hemen 10K swap'e geliyorum, tıklıyorum. Yine web sitesine gideceğim arkadaşlar. Siz burada metriklerini de inceleyebilirsiniz. Evet, 10K swap'e geldim. Burada Connect Wallet diyorum. Argent X'imi bağlamak istiyorum. Connect diyorum. Ve cüzdanım buraya bağlandı. Şimdi burada yine biraz Ethereum'larımı USDC'ye çevirmek istiyorum. 0.01 neye çevirsin? USDC'ye çevirsin arkadaşlar. Şöyle swap diyorum. Tekrar onaylıyorum. Cüzdanımdan onayımı verdim. Ve pending'de bunu da bekleyeceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bakın burada pending hepsi işlemim onaylanmış. Sadece en son yaptığım işlem şu an pending'de arkadaşlar. Yani birkaç ay öncesine göre arkadaşlar çok çok daha hızlı bir Starknet ekosistemi görüyoruz şu an. Normalde bu işlemler 20-25 dakikada onaylanıyordu. Evet, şimdi burada ne yaptık? USDC'lerimizi, Ethereum'larımızı USDC'ye çevirmiştik. Şimdi ne yapıyorum? Tekrardan pool kısmına geliyorum arkadaşlar. Bu 10K sebebinin de pool'unu oluşturacağım. Bende Ethereum'da var, USDC'de var. O yüzden ben buraya, bu havuza eklemek istiyorum. Buraya da 2 dolarlık bir havuz ekleyeceğim. Deposit diyorum arkadaşlar. Confirm supply diyorum. Evet, confirm diyorum arkadaşlar ve artık işlemin onaylanmasını bekleyeceğim. Şimdi 3 platformu kullandık. Burada
birkaç transaction ürettik arkadaşlar. Siz bu benim yaptıklarım arkadaşlar. Siz günde birkaç defa daha yapıp bunu haftalara, aylara bölürseniz daha da iyi olur. Daha da fazla airdrop kazanma ihtimaliniz olabilir. Ben hemen MySwap'e geri dönmek istiyorum. Pool kısmına geliyorum arkadaşlar. Pool kısmında sizin your position dediği şey arkadaşlar sizin burada havuza sunduğunuz katkı. Buradan isterseniz withdraw diyebilirsiniz. İsterseniz de ekleme yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben transaction olmasını için burada %25'lik kısmını remove diyeceğim. Remove diyorum. Buna onay vereceğim şimdi. Cüzdanımı onayladım. Bu işlemde onaylandığında arkadaşlar bu az önce havuza koyduğumuz para bizim cüzdanımıza geri gelecek. Evet, şimdilik işlemlerimiz bu kadar arkadaşlar. Starknet ayrı bir ekosistem arkadaşlar. Yani Arbitrum ve Optimism gibi değil. Ayrı bir sanal makine kullanıyor. Cairo adında bir dil kullanıyor arkadaşlar. ZK EVM'lerden bu şekilde ayrılıyor. Starknet'ten de çok ciddi beklentiler var. Burada işlem yapmanızı tavsiye ederiz. Ve yukarıya bırakacağım ZK Sync videosunu da izlemenizi ve yapmanızı tavsiye ediyoruz. Çünkü ZK Sync'te de ciddi bir hype var, ciddi bir beklenti var. O işlemleri de yapmanızı tavsiye ediyoruz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Hoşça kalın.